Bugün Aykut'la birlikteyiz. Aykut, Trendyol başta olmak üzere birçok pazar yerinde Türkiye'de satış yapıyor. Elektronik kategorisine satış yapıyor. Ve şu an sadece Trendyol'da aylık 1 milyon TL ciroya ulaşmış durumda. Hoş geldin Aykut. Hoş bulduk. Kendini biraz tanıtır mısın? Ben Aykut, 28 yaşındayım. Evliyim, bir çocuğum var. Yaklaşık 3 yıldır ticaret işi yapıyorum. Nasıl başladım bu işe? Önce onu anlatayım. Tabii. Ben daha önce Eminönü'nde bir kargo firmasında çalışıyordum. E-ticaret yapmak sürekli aklımda vardı. Kargo elemanı olarak mı çalışıyordun yoksa? Kargo şube sorumlusuydum, öyle söyleyeyim. Ama kuryelik de yaptım. Yani bu kargonun bütün işlerini yaptım, öyle söyleyeyim size. Anladım. Şimdi e-ticaretin kalbi de kargoda atıyor, biliyorsunuz. Nasıl karar verdim bu işe? Şimdi ben kargoda çalışırken sürekli e-ticaret firmaları bize kargolarını getiriyorlar. Yanımda çok büyüyen müşteriler de vardı. 5 tane kargo çıkarken bir anda 1000 tane kargo çıkan müşteri. Benim kayınpederim de Çin'de çalışıyor. Orada konteyner yükleme firmasında çalışıyor. Ben e-ticaret fikrini kendisiyle paylaştım. Onun da böyle bir düşüncesi varmış. Ondan sonra karar verdik böyle bir şey yapmaya. Öncelikle piyasadan ne kadar ürün varsa hepsinin görselini alıp, örneğini alıp attık. Bu pandemiyle beraber de e-ticaret biliyorsunuz biraz fırlamaya başladı. İlk başta 10 sipariş, 20 sipariş derken biz aldık yürüdük, öyle söyleyeyim. Ondan sonra Trendyol'da AirPods kategorisine girdik. Bluetooth kulaklık kategorisinde. Sonra bu işi ilerlettik. Kendimiz ürettirmeye başladık. Şu an Çin'den kendimiz ürettirip getiriyoruz. 56-57 bin ürün içerisinde de ilk 4'te 5'teyiz, öyle söyleyeyim size. Şu anda günde yaklaşık 600-700 sipariş alıyoruz. Yeri geliyor 1000 siparişe de ulaşıyor bu. Kargo firması şirketimizin içinde 7-8 tane de personelimiz var. Eşim de başta olmak üzere, eşim, kayınpederim. Beraber çalışıyoruz, böyle söyleyeyim size yani. Şimdi ben merak edenler için göstermek istiyorum hangi ürünü sattığını. Trendyol'a Bluetooth kulaklık yazıldığında sıralama çeşidi olarak çok satanlar seçildiğinde hemen aşağıda, birazcık aşağıda Let's Go markası gözüküyor zaten, şu an göreceksiniz. Ben şu an ürününüze girdim, bakıyorum. Siyah herhalde en çok satan ürününüz değil mi? Siyah ve beyaz. Çünkü önce siyah, çünkü karşıma çıktı arama sonuçlarında. Siyah var, beyaz var, bir de pembe. Bütün renklerimiz var. Bütün renkler var. Şimdi burada 2022 versiyon tüm telefonlarla uyumlu. Ürün fiyatı da 89 lira 90 kuruş. Evet. Çok da uygun fiyat aslında baktığınız zaman. Ürünün peki müşteri yorumları 706 değerlendirme 4 yıldız almış. Ekranda öyle görüyoruz ve 120 binde favori sayısı gözüküyor. Evet. Yani müşteriler tarafından beğenilmiş bir ürün esasında. Evet. Burada şöyle bir algı oluşmuyor mu? Mesela Apple tabii ki çok bambaşka bir marka. Pahalı bir ürün. Sonuçta marka algısı da çok yüksek. Bir Apple kullanan kişi ya da Xiaomi kullanan bir kişi sizin bu Let's Go marka ürünü eline aldığı zaman bu ürün kötüdür ya da bu ürün daha düşük kalitedir algısı oluşuyor mu insanlarda? Ya şimdi şöyle, bu ürünü alırken öncelikle şuna dikkat etmeleri gerekiyor. Şimdi tabii ki de Apple değil bu ürün. Çünkü Apple'ın fiyatı belli. Bizim ürettirdiğimiz ürün aslında replika bir ürün. Ama biz replika ürün satıp da çok kalitesiz, 3 gün sonra bozulacak bir ürün ürettirmiyoruz. Bataryasından içindeki mikrofonuna kadar özenle ürettirip öyle satıyoruz bu ürünü. Yani tabii ki Apple'la mutlaka farkı var ama şimdi bir Apple'ın kitlesi var. Bir de bizim sattığımız ürünün kitlesi var. Daha ekonomik bir ürün olduğu için tercih edilen bir ürün. Yani zaten yorumlarından da çok kalitesiz bir ürün olmadığı da anlaşılıyor. Aşikar yani bu. Şimdi ben yorumlara girdim tabii. Bakıyorum şöyle, olumlu yorumların sayısı hayli fazla tabii ki. Fotoğraflı yorumları şöyle özellikle ben açmak istiyorum. Hani ürünün kendisini görelim diye. Tabii ki. Evet. Kutusu da çok güzel ürünün bu arada. Hani renkli bir kutusu var. Kutunun tasarımı herhalde Apple kalitesindeki bir tasarım değil. Daha böyle yok, karton, o bizim kendimize ait bir tasarım. Karton bir kutu herhalde. Karton bir. Evet, güzel. Yani gayet insanlar olumlu yorum. Olumsuz yazan da var tabii ki. Ya hani, mutlaka var. Yani şarj sıkıntısı yazmışlar mesela bir tanesi. Bir tanesi kablo ile ilgili sıkıntı yazmış. Ama genellikle olumlu yorum çok fazla var. Tebrik ediyorum. Yani sonuçta AirPods, bilmiyorum Apple tarafından tescilli bir kelime mi AirPods kelimesi ama ondan tam net bir bilgim yok benim de. Biz zaten kendi markamız olarak sattığımız için hani bir AirPods genel bir kelime diye düşünüyorum. Yani Bluetooth kulaklık olarak satıyoruz biz aslında bunu. Öyle söyleyeyim size. Şimdi ben mağazanıza da bakıyorum burada. Bugün mesela 2650 TL'lik bir satış gerçekleştirilmiş ki bugün bu arada saat, yani şu bu videoyu çektiğimiz an itibariyle sabah 10.45. Yani gün aslında yeni başlamış ama siz güne yine bayağı hızlı başlamışsınız. Son bir haftada 253 bin TL ciro gözüküyor. %3'lük bir artış var geçen haftaya göre. Son 30 günde de 1 milyon 54 bin TL bir ciro var ve geçen aya göre de %32 bir artış gözüküyor. Gayet güzel. Birazdan çok detaylı zaten satıcı panelinizi ben hani inceleyeceğim. Şimdi ben ürün detay sayfanıza baktığımda tabii bu kadar çok popüler, bu kadar çok tercih edilen ve favori eklenen bir ürün olduğunu görüyorum. Ama hani genel deneyimime göre şöyle bir durum da var. Olumsuz bir durum bence. Ürünün fotoğrafları çok yetersiz gözüküyor.
bana göre. Yani baktığım zaman sadece ürünün şurada sadece genel bir fotoğrafı var. Fotoğrafı, işte şarj kutusunun fotoğrafı var. Kulakların sade fotoğrafı var. Bir de kablo fotoğrafı var. Başka da bir fotoğraf yok. Yani genellikle bu tarz ürünlerde hani kullanım alanları veya işte şarj süresi gibi infografikler, örnek veriyorum, kablosuz şarj oluyor mu bilmiyorum. Hani o Yok, kablosuz şarj olmuyor. Olmuyor. Yani veya işte kablolu şarj oluyorsa ne kadar sürede şarj oluyor? Veya işte kapasitesi nedir? Kaç dakika konuşma süresi var gibi infografikleri böyle ürün fotoğraflarının yanına koymak insanlar tarafından güzel bir izlenim bırakıyor ve satın alınma ihtimalini yükseltiyor. Ya aslında biz bu ürünün fotoğraflarını Trendyol'a atarken daha detaylı atıyoruz ama Trendyol bu ürünleri, özellikle bu ürünleri çok fazla fotoğrafla bilgi vermek istemiyor. Yani biraz replika bir ürün olduğu için çok fazla fotoğrafla bilgi vermek istemiyor. Ama bizim ürün açıklama kısmımızda bütün her şey mevcut. Nasıl çalıştığı, ne kadar sürede şarj olduğu hepsi detaylı bir şekilde anlatılıyor. Yani biz aslında biraz çok fazla kendimiz bilgi vererek değil de müşterilerden gelen yorumlarla bilgi vermek daha çok hoşumuza gidiyor açıkçası. Öyle söyleyeyim size. Peki biraz başa dönmek istiyorum. Kargo çalışanıydın, kargoda çalışıyordun. Birçok kargo karşına geldi. Dedin ki ya bu e-ticaret nasıl bir şey? İnsanlar binlerce kargo gönderiyor, ürün satıyor. Çok söyledim bunu. Kendime her gün söyledim yani. Öyle söyleyebilirim. Dolayısıyla böyle bir karar aldın. Peki tedarikçi bulma, sonuçta bu işleri öğrenmek gerekiyor. Sonuçta ithalat çok farklı bir iş. Yurt dışından ürün yaptırıyorsun, Türkiye'ye getiriyorsun. Bunun gümrük işlemleri var. Orada üreticiyle anlaşma vesaire. Buradaki regülasyonlara uygunluk. Şimdi gümrük çok büyük sıkıntı özellikle. Çok büyük. O konuya değineceğim. İlk başlangıcı nasıl yaptın? Yani ilk ben bu ürünü ürettireyim, bir tedarikçi bulayım kararı ve aşamaları nasıl oldu? Şimdi öncelikle aslında hemen ürettirme işine giremiyorsunuz. Çünkü şimdi insanlarda şöyle bir algı var. Ben Çin'den getireyim, satayım. Şimdi Çin'den ha deyince ürün getiremiyorsunuz. Şimdi bunun bir sürü prosedürü var. Siz de az önce bahsettiniz. En basitinden gümrük diye geçiyor ama gümrük de çok zorlu bir yol. Biz şimdi önce ben dışarı çıkıp bütün toptancıları gezdim. Zaten Eminönü'nde çalıştığım için toptancıların birçoğunu da tanıyordum. Burada güven ilişkisi çok önemli. İnternet satıcılarına her zaman güven ilişkisi kurup yardımcı olmuyorlar. Benim de Tahtakale'de çok sevdiğim bir abim vardı. O da bana biraz yardımcı oldu bu konuda. Onların ürünlerini siteye yükleyerek en çok hangisi satılıyorsa getirmeye karar verdik. Öyle söyleyeyim size. Mesela ben sadece kulaklık olarak getirmiyorum. Bu ring light falan da getiriyorum. Yani hangi ürünün çok satılacağına karar verip getirmeye başlıyorsunuz, ürettirmeye başlıyorsunuz. Peki oradaki üreticilerle, Çinli üreticilerle iletişime geçtiğinde Alibaba üzerinden mi iletişime geçtin yoksa o Tahtakale'deki tanıdığının aracılığıyla mı iletişime geçtin? Ya şimdi ona nasıl iletişime geçtim onlarla? Benim kayınpederim zaten orada yaşadığı için pandemi döneminde buradaydı. Çin'de yaşıyor. Evet, orada yaşıyor. Pandemi döneminde buradaydı. Kendisinin Çincesi de var. Zaten İstanbul'daki toptancılara mal ürettiren de bir kişi kendisi. Biz önce dedik ki işte 1000'er tane falan biz de yaptıralım. Yani bu şekilde kayınpederim vasıtasıyla onlarla irtibata geçtim. Peki hiç Alibaba gibi bir platformda araştırdın mı? Benzer ürünler var mı? Daha ucuza mal eder miyiz? Yok, ben direkt fabrikasıyla iletişime geçiyorum yaptıracağım ürünleri. Fabrikadan yaptıracağım için hani herhangi bir araya birisini sokmadan kendimiz nasıl istediğimiz, işte ürünün üzerinde yazılan arkasında C belgesi var mesela bunların. Kutuda kullanım kılavuzu olsun. Hepsini kendimiz karar veriyoruz. O şekilde ürettiriyoruz. Kutu, ambalaj ve ürün tasarımlarını siz burada hazırlayıp onlara mı gönderiyorsunuz? Evet, biz burada kendimiz taslaklarını hazırlıyoruz. Fabrikaya yolluyoruz. Biz ne istersek aynısını birebir yapıp bize yollayabiliyorlar. Fabrika hepsini hazır teslim tabii. hazırlıyor. Orada o şekil ilerliyor iş. Yani şimdi kulaklığı ürettirdiğin yer ayrı tabii. Fabrikaya da kutu siparişi veriyorsun. Fabrika kutuyu ürettirip sana bütün ambalajını yapıp kutusuna yükleyip buraya yolluyor. Şimdi ben burada mağazanızda çok fazla ürün görüyorum. Mesela AirPods evet var. Bir de Bluetooth, bu Xiaomi'nin Bluetooth'una benzeyen, kulaklarına benzeyen bir kulaklık çeşidi var. Evet. Şöyle baktığım zaman şarj üniteleri var. Araç içi kullanım için mıknatıslı ürünler var. USB çoklayıcı var. Işıklar var. YouTuber ekipmanları var. Yani hayli ürün var aslında. Bunların hepsini Çin'de ürettiriyorsunuz, doğru mu? Birçoğunu Çin'de ürettiriyoruz. Biz biraz da şeye göre gidiyoruz. Gündem neyi gerektirirse onun üzerinden ürün almaya çalışıyoruz. Onun üzerinden ürün satmaya çalışıyoruz. Çünkü bazı ürünlerin modası çok çabuk geçebiliyor. Mesela bir ara stres çarkı vardı. Bir furyaydı. Çok kişi ondan para kazandı. Ama artık dönemi bitti. Pandemi döneminde mesela web kamera dönemi başladı. Pandemi döneminde bu öğrencilerin evden ders yapması olayı üzerinden web kamera dönemi başladı. Ondan sonra ring light dönemi başladı. Ama kulaklık tabii genel bir şey olduğu için önceliğimiz kulaklık. Onun haricinde gündemi takip ederek ilerliyoruz ürünlerde. Bu YouTuber ışıklarını da bayağı satıyorsunuz. Yani 781 tane yorum almış. Hareketli bir ürün.
YouTube'un Bu da mı Çin üretimi? Evet, o da Çin üretimi. Bu da Çin üretimi. Harika. Peki bu kadar ürünü Çin'de ürettirebilmek için iyi bir sermaye gerekiyor o zaman. Yani mutlaka sermaye gerekiyor. Peki bir kargo şirketinde çalışıyorken hani sonuçta belli bir maaş, yani asgari ücretin belki bir tık üstü alıyorsunuz en fazla, değil mi? Yanlış mı düşünüyorum? Doğru. Öyle bir durumda çalışıyorken böyle bir operasyonun maliyetini, sermayesini nasıl üstlendiniz? Ya onu şöyle söyleyeyim. Bu konuda kayınpederimin kesinlikle hakkını yiyemem. Onun bağlantıları sayesinde, Eminönü'nde mal aldığım toptancıların bize açmış olduğu kredi sayesinde ben dediğiniz gibi asgari ücretin bir tık üstünde çalışıyordum. 2000 liraya bir ofis tuttum kendime Tahtakale'de. Günde 5 tane kargo çıktığım zaman çok mutlu oluyordum. Yani sonra bir de ticarette şöyle bir şey var. Acaba olmayacak mı? Yapamayacak mıyım? Yeni çocuğum olmuş. Ya olmazsa? İşimi de kaybettim düşüncesi var. Çok kovaladım, çok uğraştım. Tahtakale'deki toptancıların bana açmış olduğu kredi, günde 50 ürün alıyorken bir anda 10.000 dolarlık falan kredi açılmış halde buldum kendimi. 10.000 dolar borcun içinde buldum kendimi. Tabii ki sonra Trendyol'un hızlanmasıyla beraber bu döngünün içinde bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz, öyle söyleyeyim yani. Peki burada Trendyol'da sonuçta belli bir kar oranıyla satış yapıyorsun. Yani yüzde kaç bir kar oranı var bilmiyorum. Hani söylemek ister misin yüzdelik oranı ama sonuçta bir kar ediyorsun. Ve ufak da bir kar olmaması gerekiyor. Çünkü burada iade komisyonlar, Trendyol komisyonları, kargo, gelen iadelerin sonuçta kargo ücretleri de yine satıcıya yansıyor. Tabii ki. Yani bu her ne kadar sizin için bir olumsuz bir durum olsa da baktığınız zaman yani 10 tane satış yapıp 3 tane iade geldiği zaman bütün karı götürebiliyor. Mutlaka. Yani o yüzden işte %5, %10 gibi karlılıklar bu işi çevirmek için yeterli olmuyor ki gümrük masrafları var zaten. Ona birazdan değineceğim, gümrük konusuna. Yani muhtemelen iyi bir kar ediyorsunuz diye tahmin ediyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Aslında bu işte bizim canımızı sıkan şeylerden bir tanesi de iade. Biz bu iadeyi en aza indirgemek için operasyonu çok sağlam tutmaya çalışıyoruz. Mesela bazı e-ticaret firmaları 3 kişiyle bu işi yapıyorlar. Bu iş 3 kişiyle olmuyor. Eğer çok satış yapmak istiyorsanız çok kişi olmanız gerekiyor. Kaç kişi var şu an? Biz mesela şu an 8 kişi çalışıyoruz. 2 kişi sadece satış sonrası desteğe bakıyor. Biz ürünlerin kurulumunu her müşteri yapamıyor. Kurulumunu anlatmak için müşterilere WhatsApp numarası veriyoruz. Ya da teknik servis numarası veriyoruz eğer kurulumda takıldı. Çünkü müşteri diyor ki ürünü aldım, çalıştıramadım, iade etmek istiyorum. Biz dediğiniz gibi şimdi 10 üründe 3 ürün iade alırsak zaten hiç kazanmadan zarar etmiş oluruz. O yüzden satış sonrası destek olsun. Operasyonel şeyleri çok sıkı tutmaya çalışıyoruz. Garanti veriliyor mu? Garanti süresi var mı? Garanti veriyoruz, evet. Kaç yıl? Trendyol bize 2 yıl diye söylüyor. Biz de 2 yıl vermek zorunda kalıyoruz. Şimdi 2 yıl garanti veriyorsunuz ve 2 yıl içerisinde müşteri dedi ki ya kulaklığı kulağıma taktım. İçindeki o ses işte azaldı, örnek veriyorum. Bir arıza çıktı ve size onu tamir edilmesi için gönderdi. Evet. Şimdi ben satıcı olarak düşündüğüm zaman şimdi 90 liralık ürün bana tamire geldiği zaman ben yenisini vereyim daha iyi diye düşünürüm. Ama onu tamir etmek de gerekebilir. Şimdi bilemiyorum. Sonuçta burada tabii ki sattığınız ürünler içerisinde veri kaydedilen ürünler değil belki ama sonuçta tamir etmeyi mi tercih ediyorsunuz yoksa orada direkt yeni ürün mü veriyorsunuz müşteriye 2 yıl içerisinde? Ben şöyle söyleyeyim. Bazı ürünler gerçekten tamir edilebiliyor. Mesela nasıl? Bazı ürünün içindeki versiyonunda bir problem olabiliyor. Yani mesela bir kulaklık kopuyor belirli bir süre sonra. Biz onu eğer tamir edebiliyorsak müşteriye tamir edip yolluyoruz. Ama dediğiniz gibi tamir edilemeyecek bir şey. Bir şey oldu, kulaklığın tekinin sesi gelmiyor. Direkt yenisini veriyoruz. Harika. Ya, ürünün arkasında durmak önemli. Tabii ki. Zaten burada en önemli şeylerden bir tanesi ürünün arkasında durabilmek. Yoksa çok gelgeç satıcı var Trendyol'da. Biz ürünümüzün arkasında durarak, garantisi süresinin tamamını arkasında durarak yardımcı olmaya çalışıyoruz müşteriye. Peki Çin'de bu ürünleri ürettirirken sonuçta Türkiye'de bir kanun var. Yani bataryalı çalışan ürünlerle alakalı bir gümrük kanunu, bir ticaret kanunu vesaire. Birçok regülasyon var, öyle söyleyeyim. Zamanında ben de benzer ürünleri sattığım için biliyorum. Bunları nasıl aşıyorsunuz? Yani gümrük tarafını nasıl hallediyorsunuz ve regülasyonları nasıl çözüyorsunuz? Şimdi gümrükte işler çok sıkı tutuluyor. Mesela ürünün kullanma kılavuzu, Türkçesinin kullanma kılavuzundan Çince kullanma kılavuzuna kadar, içindeki bataryanın garanti belgesine kadar biz bütün adımları dört dörtlük yapıp yani herhangi bir belge kaçağı olmadan ürünleri o şekilde buradan gümrükten çekiyoruz. O yüzden bir problem yaşamadık bugüne kadar. Peki özel bir gümrükçünüz mü var yoksa? Tabii özel bir gümrükçümüz var. Bizim adımıza, işlerimizi takip ediyor. Onlarla beraber istişare yaparak bu ürünleri takip ediyoruz. Bilinen bir gümrük firması mı yoksa şey mi, hani şahıs mı? Şahıs şirketi. Yani bizim tanıdığımız, öyle söyleyeyim. Anladım. Biz bir ürün getirecekken onlarla istişare yapıyoruz. Bu ürünü nasıl getirebiliriz, nasıl çekebiliriz, belgesi nedir?
ne lazım, şartları nedir, vergisi nedir? Bütün bu hepsini aramızda istişare ediyoruz, ona göre ürün getiriyoruz. Peki bu üzerindeki hani CE belgesi dışında bir belge isteniyor mu gümrükte? Yok, onun dışında bir belge istenmiyor. Sadece CE belgesi. CE belgesi yeterli oluyor, evet. Yurt dışından Türkiye'ye ithalat yaparken, gümrük işlemleri yaparken CE belgesi yeterli oluyor. Bluetooth kulaklık için yeterli oluyor. Diğer ürünler için yeterli olmayabiliyor yani. Peki hiç karşılaştığınız böyle enteresan bir şey var mı? Ya şöyle bir belge istedi, gümrük zamanımız kaldı, belgeyi bulamadık, yaptıramadık, kaydedemedik dediğiniz bir şey oldu mu hiç? Oldu. Aslında bizim işimiz olmayan bir şey getirmeye çalıştık. Bu çocuk skuterları var, ışıklı. Evet. Mesela bu skuterda biz başka bir gümrükçüyle çalışıyorduk o zaman. Hı. Bayağı da bir yüklü miktarda getirecektik. Ürün Türkiye'ye kadar geldi. Ama bunun plastik aksamında bir problem olduğu için biz bu ürünü çekemedik. Bir kere ürünümüz öyle yandı gümrükte. İmha oldu. Ama bayağı da bizi bir uğraştırdı yani, öyle söyleyeyim. Mesela Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın onayı istenen bazı ürünler var. Plastik malzemeden dolayı. İşte Özellikle... muhtemelen bu onunla alakalıydı çünkü. Evet. Orada bayağı bir sorun yaşadık yani. Çok üzüldük ama yapacak bir şey yok. Peki öncesinde onu nasıl tespit ediyorsunuz? Yani mesela şimdi ben Çin'de ürün üreteceğim. Dedim ki bu videoyu izledi işte izleyen kişi. Dedi ki ya Bluetooth kulaklık güzelmiş. Ben de ne yapayım? Bluetooth kulaklık değil de yaka mikrofonu ithal ettireyim işte. Orada ürettireyim, Anladım. Türkiye'ye getireyim, Trendyol'da satayım dedi mesela kişi. Şimdi onun üzerindeki plastiğin Türkiye'deki uygunluğu, içindeki bataryanın Türkiye'deki uygunluğu, yani işte gümrükteki problem yaşamayacağının garantisi vesaire. Bunu nasıl kişi öğrenebilir? Bunu şöyle öğrenebilir. Dediğim gibi gümrük firmasıyla iletişime geçerek o ürünün bir görselini ve bir örneğini vermek zorunda. Bir numune alacağız Tabii, içinden. bir numune alacağız içinden. Dediğiniz gibi bunu gümrük firmasına vereceksiniz. Önce onlar bütün size şartları zaten söylüyorlar. Vergisinden içindeki plastiğinin bataryasına kadar, hangi evran gerekli olduğuna kadar. Biz bunu şahıs olarak bilemeyiz. Tabii. Öyle söyleyeyim yani. Gümrük firması, çalıştığınız gümrük firması çok iyi olmalı. Ürünlerin evrakları dört dörtlük olmalı. Bir sorun yaşamamanız için. Bu arada yani bu çalıştığın gümrük firması eğer böyle herkese hizmet veren bir firmaysa onu söyleyebiliriz burada yani. İnsanlar isterse irtibat kurabilirler. Ben şimdi kendileriyle görüşmedim bu konuyu. Tamam. Hani videodan sonra görüşürsün eğer ya Tuğer işte ben işte atıyorum Ahmet abi diyelim ki hizmet veriyormuş dersen ben hemen videonun yorumlar bölümüne onun bilgisini eklerim. İsteyenlere hani iletişime geçsin. Sonuçta aynen. bu önemli bir şey. Çünkü çok yurt dışından önemli. bir ürün getirirken ki ben bunu çok yaşadım. Ki Türkiye'nin en popüler, en bilindik gümrük firmaları dahi anlamayabiliyorlar bazı ürünlerden. Ya bilmiyorum hani bir gelsin bakarız diyenlerle karşılaştım ben. Ya da işte detaylarını bilmeyenlerle karşılaştım. O yüzden işi bilir bir gümrükçü bulmak her zaman çok kolay değil. O yüzden çok kıymetli. Ya ben buradan eğer ithalat yapacak arkadaşlar varsa sesleneyim. Özellikle gümrük firmanızı lütfen çok iyi seçin. Tamam. Onun sözünü alayım ama tamam, videodan sonra bir görüş. Eğer tamam derse şey yapalım. Tamamdır. Bilgisini paylaşalım yorum açıklama bölümünde. İsterse paylaşırım tabii ki. O zaman eğer müsaade varsa bir satıcı paneline gireyim senin. Tabii. İzleyenlere de birkaç veri gösterelim, bilgi gösterelim. Bu satışları nasıl yaptığını aslında biraz anlatmaya çalışayım. Çünkü 1 milyon TL iyi bir ciro, güzel bir ciro. Hani karlılığı bilmiyorum karlılık oranını ki ben yani istemeyenlerin tabii ki zorla söyletmiyorum karlılık oranını ama yani iyi bir karlılık oranı olduğunu tahmin ediyorum. O bölümleri atlıyorum. Hemen şöyle reklam panelinize ben girmek istiyorum. Reklam yönetimine girmek istiyorum. Şimdi reklam yönetiminde şöyle tüm reklamlar diyelim. Aktif edelim tüm reklamları. Baktığım zaman burada harcama getirisi alanlarındaki rakamların çok çok iyi olduğunu görüyorum. Mesela birinci reklamda 32 liralık bir harcama getirisi var. Yani burada ürününüz ne kadar harcanmış? 129 TL harcanmış reklama. Bunun karşılığında 4184 lira ciro yapılmış mesela. Şimdi en yüksek ciroya bakıyorum. 74 TL harcama getirisi var burada. Bu reklama ne kadar harcanmış? 824 lira harcanmış. 61 bin lira ciro yapılmış. İnanılmaz. Yani burada demek ki reklamlar bayağı işe yarıyor sizde. Ya Trendyol'un reklam bölümü bizim gayet ilgimizi çekiyor. Aktif de kullanıyoruz. Bu biraz Trendyol'un algoritmasıyla alakalı. Ürünleri verdiğimiz reklam kadar bizi öne çıkartıyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Ben Trendyol'un bu sistemini çok beğeniyorum. Çok da aktif kullanıyorum. Kullanmaya da devam edeceğim. Çünkü bu ürünün reklamını biz bu kadar yapamayız. Ama Trendyol bizim için milyonlara hitap ederek bu ürünün reklamını yaparak öne çıkartıyor. Ben çok kullanıyorum. Herkese de tavsiye ediyorum yani. Şimdi tabii reklam her kullanan iyi bir başarı elde edemiyor. Harcama getirisi biz mesela 5 TL 6 TL olduğu zaman seviniyoruz. Ya 6 TL harcama getirisi olduysa bir müşterinin ürününde güzel diyoruz 1 liraya
6 lira kazanmışız. Yani diyoruz ki yüzde şu kadarını reklama düştüğümüz zaman üründen %50 kar ediyorsak örnek veriyorum. İşte total karımız %25 oldu diyoruz mesela örnek veriyorum. Bu bizi mutlu ediyor. Ama burada çok astronomik bir rakam var. Yani her 1 TL'lik reklama mesela en yükseği şu an değil mi 74 TL. Değil mi? En yüksek bu. Evet. 1 TL'lik reklama 74 TL harcama getirisi olmuş. Yani 1 liralık reklam vermişsiniz. 74 TL almışsınız. Yani muazzam bir şey yani. Yüzde kaç oluyor bilmiyorum ama %1 mi oluyor? O civarda bir reklam harcaması olmuş aşağı yukarı. Şimdi burada özel bir taktik var mı yaptığınız? Yoksa dümdüz reklam mı? Yok, aslında özel bir taktik nasıl var? Şöyle söyleyeyim. En çok sattığımız ürünlere reklam vermeyi tercih ediyoruz. Algoritmada zaten yukarıda olan ürünlere reklam vermeyi tercih ediyoruz. Onun haricinde başka bir taktiği yok yani. Biz mesela şöyle bir şey yapıyorduk ki yakın zamanda bunu bu şekilde yapmaya son verdik ama genelde böyle yapıyoruz öyle söyleyeyim. Reklam bütçesi, günlük reklam bütçesini maksimumda tutuyoruz. Atıyorum 500 lira, 1000 lira yüksek bir rakam veriyoruz. Ve günün belli saatlerinde o reklamı durduruyoruz. Niye? Aktif saatlerde o bütçeyi harcasın ki benim ürünüm daha çok gözüksün ve tıklama alsın diye. Pasif saatlerde durduruyoruz. Aktif saatlerde. Aktif saatten kastım nedir? İşte insanlar sabah ofise gider, bilgisayarını açar, Trendyol'a girer. Sabah 9 ile 9.30 arası, 10 arası aktif saattir. Öğle yemekleri, öğle saatleri 12 ile 1 arası aktiftir. Orada yine basarız reklamı mesela. Akşam keza eve gittikleri zaman gece saatlerinde yine reklamı aktif ederiz. Onun dışında mesela reklam çok bütçe harcamasın diye kapatırız. Böyle bir şey yapıyor musunuz hiç? Yok, ben şöyle bir program çizdim reklamda kendime. Bir aylık bütçe ayırıyorum kendime. Ürünün sponsorlu olarak devam etmesi için 1 ay boyunca o reklamı yayıyorum. Yani herhangi bir kapatma olmuyor. O sponsorlu ürün yazısı oradan hiç silinsin istemiyorum ben açıkçası. O yüzden herhangi bir saatler durdurmuyorum. Devamlı aynı rutinde devam ettiriyorum. Peki şimdi satıcı paneline baktığımda ben reklam durumu tümü yani pasif olanlar da gözüküyor şu an reklam panelinde. Ve hayli reklam var. Pasif olan da hayli reklam var. Ama şuradan aktifi seçtiğim zaman yani aktif olan reklamları bana göster dediğimde 2 tane reklam aktif ve harcama getirisi 32 TL olan reklamlar aktif. Burada 70 küsür TL harcama getirisi olan reklam aktif değil, pasif durumda. Neden pasif? Niye aktif etmeniz onu? Şöyle söyleyeyim. Bazı ürünlerin artık reklam süreleri doluyor. Bir zamanı olduğu için biz tekrardan aynı ürünlere zaman veriyoruz. Aslında bir süre geçtikten sonra onlar da tekrardan 74 TL getiriye ulaşabilecekler yani. Bir de reklam bütçeleri düşük görüyorum. 100 lira, 75 lira gibi bütçeler Onlar var. günlük bütçeler. Evet, günlük. Yani günlük o kadar ayırıyoruz. Bizim sistemimize o uyuyor. Öyle söyleyeyim yani. Şu anda mesela düşük bir dönemdeyiz. Onu biz satışın dönemine göre belirliyoruz. Öyle söyleyeyim. Hiç denediniz mi mesela işte 100 liraya ben 33 lira harcama getirisi alıyorum. İşte 1000 liraya yaparsam daha çok satarım. Yine aynı harcama getirisiyle kâr edebilir miyim? Düşündüm aslında. Bir kere de denedim ama çok fazla bir verim alamadım. O yüzden bu rutinde gitmeye karar verdim. Yani bir rutin var. O rutini Evet, o rutini çok da bozmak istemiyorum. Bende öyle bir şey var. Harika. Genelde rutin dışına çıkmam. Şimdi ben bir de şu promosyonlar, kampanya kullanımlarınıza bakmak istiyorum. Merak ediyorum. Bu arada daha önce girmedim panele. Şu an yeni bakıyorum ben de sizinle beraber. Kampanya kullanıyorsunuz değil mi? Evet. Göstereyim burayı. Kullanıyorum, tamam. kampanyalar aktif. Kampanyalara bastık. Şöyle daha önce katıldıklarım diyelim. Tüm kampanyalar diyelim. Evet. Bayağı bir kampanya var burada. Onaylanan ürün sayısı yüksek olan 33 tane ürünle kampanyaya girmişsiniz burada bir tane kampanyaya. Kulaklık, hoparlör ve müzik sistemleri. Evet. Raporu gör diyelim. Şimdi kampanyaya baktığım zaman bu kampanya raporunda 78 bin lira bu kampanyadan ciro yapmışsınız. Şöyle kaydırıyorum sağa doğru. Bir tane ürünle girmişsiniz. 41 bin görüntülenme almışsınız bu kampanya girişinizde. Satışa dönme oranı çok iyi bu arada. 2.45, %2.45. Yani kampanyada sizin ürünü görüp reklama tıklayıp sayfayı açan her 100 kişiden 2 ya da 3 kişi ürünü satın almış. Evet. Bu bayağı güzel. Yani dolayısıyla bir kampanyadan da 78 bin lira tek bir üründen ciro yapmışsınız. Aslında çok bu iyi. Bizim biraz operasyonumuzla da alakalı. Şöyle söyleyeyim. Sipariş geldiği anda biz yarım saat içinde kargoya çıkmaya çalışıyoruz. Bu müşteri için çok önemli. Şimdi müşteriler bize bu konuda çok geri dönüş yapıyorlar. İşte sipariş verdim, yarım saat sonra kargolandı mesajı geldi. Biz bunu gerçekleştirmek için mesela kargo firması şirketimizin içinde. Yani herhangi bir süreç yok. Gidip kargo şirketine verip tekrardan onu bekleyip sisteme düşmesini beklemiyoruz. Direkt çıktılar alınıyor, anında kargolanıyor. Şirket içine nasıl aldınız o kargo şirketi? Onu kargo şirketiyle anlaşarak satış adetine göre değişiyor. Nokta kuruluyor. Kargo personeli geliyor. Kargonun bilgisayarı oluyor. Yani anlık bizim atıyorum çıktı aldığımız bilgisayar buradaysa kargo personeli bilgisayarı da burada oluyor. Süper. Yani bu bayağı bir operasyonu hafifletiyor. Operasyonu
çok sıkı tutmaya çalışıyoruz. Bu işin bir numaralı kuralı bence operasyon. Kampanya dönemlerinde çok sipariş gelir. Kampanya dönemlerinde çok sipariş geliyor. Biz hızlı teslimat modeliyle çalışıyoruz. Hı hı. Yani 24 saat içinde kargolama yapmak zorundayız. Hı hı. O da puanları çok etkiliyor. Evet. Yani biz ipin ucunu bırakmıyoruz, öyle söyleyeyim. 8 kişi nasıl baş ediyorsunuz ki kampanya döneminde özellikle kargolar için? Artık alıştık, öyle söyleyeyim yani. Yani bir kişiye, yani şimdi bilmiyorum kaç sipariş alıyorsunuz mesela kampanya döneminde en son? Kampanya dönemlerinde 1500-2000, bazen Günlük. 4000 sipariş aldığımız bile oluyor. Yani kişi başı 500 kargo demek bu. Evet. 8 kişinin hepsi kargo mu yapıyor? 8 kişinin hepsi de kargo yapıyor. Kargo yapıyor. Kargocular da bize yardım ediyorlar. Anladım. Kişi başına 500 tane paket düşüyor. Ya biz eşimle gece çıktı aldığımı biliyorum. Çocuğu uyuttuktan sonra bilgisayarda çıktı alıp kargo poşetlerine koyup sabah hazırlık yapıyorduk. Kampanya dönemlerinde bazen çok yoğun olduğumuz zamanlar bayağı bir uğraşıyorduk yani. Muazzam. Ama bu işin tatlılığı da burada. Şimdi biliyorsun Trendyol komisyonları biraz yüksek ve Evet. satıcılar şikayet ediyor bu konudan. Yani Hı hı. Trendyol komisyonları düşürsün, para kazanamıyoruz. En çok parayı Trendyol kazanıyor diyorlar. Bu konuda yorumun nedir? Yani bazı kategorilerde gerçekten yüksek. Hı hı. Ama bizim çalıştığımız elektronik kategorisinde değişiyor. Hı hı. Mesela %11 ile çalıştığımız ürünler de var. %10 ile çalıştığımız ürünler de var. Hı hı. Yani bu da onların satış politikası. Şimdi yapacak da çok bir şey yok aslında. Ama bu aylık yaptığımız ciroya göre komisyon indirimleri gerçekleşebiliyor. Bunu da yeni çıkardılar. Daha önceden yoktu yani. Atıyorum belirli bir hedefin üstüne çıktıktan sonra 10'sa 8'e indiriyor. Biraz da buna razı olmak zorundayız. Çok da yapabileceğimiz bir şey yok yani. Ya zaten şimdi ayda 1 milyon TL ciro yapan bir platform. Şimdi ne kadar oldu Trendyol'da satış yapalı mesela? 3 yıl oldu. 3 yıl. Şimdi 3 yıl içerisinde ilk baş yani yüzde kaç artış oldu? Mesela birinci yıl şu kadardı, ikinci yıl bu kadardı, üçüncü yılda 1 milyon olduk diyeceğim bir çizerge var mı? Ya pandemi döneminden önce biz günde 200 tane falan çıkıyorduk. Ne zaman ki Yine bu iyi. pandemi dönemi başladı, dediğim gibi bu web kamera olayları, Hı hı. işte Bluetooth kulaklıklar, herkes eve kapandıktan sonra biraz alışveriş çılgınlığı başladı, öyle söyleyeyim. Bizim bu satışlarımızın artması aslında bir anda oldu. Biz de anlamadık yani. Hı hı. Yani bu 1 milyonlu rakamlara biz birinci senenin sonunda başladık. Yani şimdi şöyle bir şey düşünüyorum. Kendi web sitenizi oluşturursanız kendi markanızla .com şeklinde. Şimdi buna pazarlama, reklam harcaması, tanıtımlar, influencer reklamları, sosyal medya reklamları vesaire bu cirolara ulaşmak çok mümkün değil. olmaz. Hani olur ama iyi para harcamak gerekir. Şimdi Trendyol'a komisyon ödeyerek aslında daha az para harcayıp ürünleri daha hızlı satma imkanına kavuşmuş oluyorsunuz. Ya şimdi bizim kendi sitemiz de var. Ama sizin dediğiniz gibi bunun reklamını yapmak çok zor. Evet. Şimdi biz Trendyol'un yaptığı gibi reklam yapabilir miyiz? Mesela 120 bin tane favorili ürünüm var. Evet. Bu 120 bin favorili ürünümde 1 kuruş fiyat indirsem 120 bin kişiye mesaj gidiyor. Ben 120 bin kişiye ulaşamam. Ama Trendyol benim adıma ulaşabiliyor. Ya çok teşekkür ederim ben katıldığın için. Gerçekten Rica ederim. çok istifade ettik. Bütün operasyonu bize tüm şeffaflığıyla anlattın. Yani meslek sırrı değil aslında bu anlattıklarını. Herkes tarafından bilinen şeyler ama nasıl yapılabilir olduğunu biraz da izleyenler burada anlamış oldu ki özellikle ben kendi markasıyla satış yapan, kendi markasıyla ürün ürettiren kesime hayranlık duyuyorum. Çünkü en çok parayı kazananlar da onlar. En çok emeği verenler de onlar. Dolayısıyla umarım katlana katlana devam eder. Çok teşekkür ederim tekrar katıldığın için. ederim. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Siz de benzeri şekilde bir hikayeniz varsa illa başarı olması gerekmiyor. Başarısızlık da olabilir. Aşağıdaki formu doldurup bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.